Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi kare motiften atkı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Atkıyı oluşturan kare motifler ile motiflerin birleştirmesini daha önce sizlere anlatmıştım. Kare motiflerin yapılışı için videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini, motif birleştirme videosu için ise ikinci video linkini tıklayabilirsiniz. Bu videoda ise atkıyı oluşturan motifler ile ilgili dikkat etmeniz gereken püf noktalar ile atkının kenar yapılışını adım adım tekrar sizlere anlatacağım. Ve yapacağımız atkının genişliği 26 santimetre, uzunluğu ise 2 metre. Sizler tercihinize bağlı olarak farklı genişliklerde ve farklı uzunluklarda örebilirsiniz. Atkıyı örerken kullanmış olduğum iplerin markası Alize Artisan tek renk ip ve Alize Artisan batik iplik arkadaşlar. 1,5 paket batik ipten kullandım. 2 paket ise tek renk ipten kullandım. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için bilgilerini de göstereyim. 100 gram ve 420 metrelik bir ip. Renk ve lot numarası bu şekilde. Batik iplik de yine 100 gram ve 420 metre. Buradaki renk ve lot numaraları bu şekilde. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile atkıyı öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden atkının yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, batik ip ve tek renk ile kare motiflerin yapılışını daha önce sizlere kanalımda anlatmıştım. Kare motiflerin yapılış videosu için sağ üst köşedeki kartı tıklayabilir ya da videonun açıklamalar bölümündeki birinci linkten motifin yapılışına ulaşabilirsiniz. Atkı için gerekli olan tüm motifleri ben bu şekilde ördüm ve 2 bölüme ayırdım. Son sırası koyu renk ile bitenler, son sırası açık renk ile biten motifler. Her 4 sırada bir motifi yukarıya doğru birleştirerek atkıyı oluşturacağız. Ve birleştirme işlemini yaparken koyu renk, açık renk, tekrar koyu renk, açık renk. Bir üst sıraya geçtiğimizde burası koyu olduğu için tekrar açık. Açığın üzerine koyu renk. Burası koyu olduğu için tekrar açık renk. Koyu renk. Bu şekilde sıralamayı yaparak atkıyı birleştireceğim. Son sırası aynı renk ile bitenlerin aynı sıraya ya da alt alta yan yana gelmemesine özellikle dikkat edelim. Evet, böyle kendinize göre bir şablon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şablonu oluşturduktan sonra da motiflerin birleştirmesini içinde kullanmış olduğum turuncu renk ile yapacağım. Ve birinci motiften başlayarak önce buradaki 4 sırayı birleştireceğiz ve bu şekilde birleştirme işlemini yapmaya devam edeceğiz. Atkıyı oluşturan motifleri de bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Ve yapmış olduğum atkının kısa kenarında yan yana 4 motif, uzun kenarında ise toplam 26 motif yaptım. Ve 104 adet motiften oluştu. Sizler yapacağınız atkının uzunluk ve genişliğine göre motif sayınızı belirleyebilirsiniz. Ve motifin birleştirme videosunu daha önce yine kanalımda adım adım anlatmıştım. Videonun açıklamalar bölümündeki ikinci video linkini tıklayarak motif birleştirme videosuna ulaşabilirsiniz. Videomuzun çok uzamaması adına atkımızı oluşturan motiflerden sonra 2 kısa kenara bordör çalışması yaparak atkıyı tamamlayacağız. Şöyle ön yüzden başlayalım. Önce bir zincir yapalım. Ve köşede ikişer tane zincir yapmıştık. Motif birleştirme videosunda daha detaylı izleyebilirsiniz. Bu köşede yapmış olduğumuz ikinci zincirin
ortasından ipi sabitleyelim. Ve toplam 24 adet zincir yapacağız. Birincisini yaptık. ...24 zinciri yaptıktan sonra elimle tutuyorum. Artı 3 tane daha yaptım. Yani toplam 27 adet zincir yapmış olduk. Ve dördüncü zincirin içerisine 2 tane üçlü trabzan. Üç zincir. Aynı boşluğun içerisine kaydırma. 3 zincir. Aynı zincir boşluğuna 2 üçlü trabzan. Üç zincir. Aynı boşluğa kaydırma. Ve 3 zincir ile aynı boşluğun içerisine 2 üçlü trabzan. Buraya papatya deseni oluşturacağız. Üç zincir ve aynı zincir boşluğuna kaydırma. Bu şekilde papatya desenini oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar 24 zincir yapalım. Ve 24 zinciri yaptıktan sonra deseni hiç kaydırmadan baştaki yarım trabzandan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 boşluk atlayalım. 5.'nin içerisine sık iğne yaparak burayı sabitledik. Buradaki zincirin boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha kısa bir zincir de yapabilirsiniz. Yani buradaki papatya deseninden önce 24 zincir yapmış olduk. Papatya deseninden sonra tekrar 24. İsterseniz burayı 20-20 şeklinde de yapabilirsiniz. Yalnız çift sayı olması gerekiyor. Burada 24 yaptığım için şimdi yarısını yapacağız. Yani 12 zincir. 12 zincirden sonra elimi tutuyorum. Papatya deseni için artı 3 zincir ve elimi tutmuş olduğum zincirin içerisine buradaki yapmış olduğumuz desenin aynısını tekrar edeceğiz. Papatya desenini tamamladık. Tekrar 12 zincir. Ve 1, 2, 3, 4 boşluk atlayalım. Sık iğne ile burayı sabitledim. Kenar çalışmasında bir tane uzun çalışma, bir tane kısa çalışma şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi buradaki uzun çalışmayı yapacağız. ...24 zincir...
Papatya deseni için artı 3 zincir ve aynı zincir boşluğunun içerisine tekrar deseni yapalım. Papatya deseninden sonra 24 zincir. Ve 4 boşluk atlayalım. 5.'nin içerisine sık iğne. Küçük deseni yaparken 12 zincir yaptığımız için şimdi büyükten sonra tekrar küçük yapacağız ve bu şekilde her iki kenarın da çalışmasını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ara boşlukları istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sık olmasını istiyorsanız 4 boşluk yerine 3 boşlukta atlayabilirsiniz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son papatya desenindeki zincirden sonra da bu köşeye sık iğne yaparak kenar çalışmamızı da böylelikle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.